Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz telefon çantası yapımını paylaşacağım. Bakın şöyle çok güzel bir çanta oldu. Yapımı oldukça basit. Görüntüsü de çok güzel duruyor. Şöyle uzun kulplu olarak çalıştık. Kapak detayında bir çıt çıtımız var. Çantamda kullandığım ipliğim polyester makrame iplik tercih ettim. Siz dilerseniz pamuk makrame de kullanabilirsiniz. Rafya iplik ya da kağıt iplik de bu modelde oldukça güzel duracaktır. Ve ipliğime uygun da 3 milim tığ tercih ettim. Özellikle büyük çanta taşımasını sevmiyorum diyenler için çok güzel bir model olmuş oldu. Bir parka çıkarken ya da bir yürüyüşe giderken yanınıza telefonunuzu rahatlıkla alabileceğiniz, içine koyabileceğiniz bir model olmuş oldu. Bu modelimi daha önce ben farklı küçük mini cüzdanlarda uyguladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın çıt çıt detaylı ve düğme detaylı olarak şöyle modelimiz oldukça güzel duruyor. Küçük çantalarda da uygulayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu telefon çantamızın yapımına geçelim. Öncelikle modelimize zincir çekerek başlıyoruz. 26 adet zincir çekeceğiz. Zincirimi çektim. Şimdi ikinci zincirimden itibaren sık iğne yapıyorum. Şuraya hemen ilk yaptığımız sık iğnemize bir işaret takalım. Dönüşlerimiz karışmasın. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar her bir zincirimize birer tane olacak şekilde sık iğne yapalım. Daha sonra yine devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bir zincir çekerek şu şekilde örgümü çeviriyorum. Şurada ilk yaptığımız sık iğnemizin içine normal bir şekilde sık iğne yapalım. Buraya hemen bir işaretleyici takalım. Şimdi bir tane de uzun sık iğne yapacağız. Bakın şimdi bu yaptığımız bizim sık iğnemizin şurada alt noktasına, bakın şuraya, şu alt noktaya batarak uzun bir şekilde sık iğne yapıyorum. Hemen yanında bakın şurası, şurayı boş bırakıyoruz. Bakın şurayı boş bırakıyorum. Sonraki sık iğnemin içine normal bir şekilde sık iğne yapıyorum ve yaptığım sık iğnenin alt noktasına uzun bir şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi buraya atlıyorum. Şurayı atlıyorum. Sonraki sık iğneme normal sık iğne ve yaptığımın altına bir tane uzun sık iğne. Şöyle yanındaki boşluğa geçip bir tane sık iğne atlıyoruz. Yani şuradaki modelimiz aslında bu sık iğne modelimizin altında kalıyor. Şu şekilde yanına da normal sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şurayı atlıyorum. Yanındaki sık iğnemi normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. Ve yaptığımın altına, bakın şuraya uzun sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonra diğer sıramıza geçelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bir tane normal sık iğne yaptım. Hemen onun dibine yine uzun sık iğne yaparak sırayı bitiriyoruz. Buradaki boşluğumu da atlıyorum. Burada işaretlediğimiz kısımda bir tane normal sık iğne yapıyoruz. Ve sıramızı bitiriyoruz. Bir zincir çekerek şu şekilde örgümü çeviriyorum. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnemizin içine tekrar normal bir şekilde sık iğne oluşturalım. Buraya yine bir işaretleyici takalım. Şimdi burada bakın yaptığımız sık iğnemizin
Bir altına yine aynı şekilde uzun sık iğne yapalım. Buradaki sık iğnemizi atlıyoruz. Sonraki sık iğnemize bir tane normal sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yine battığımız sık iğnemizin altındaki noktaya, şurada bakın şu kısma batarak uzun bir şekilde sık iğne oluşturuyorum yine. Yine buradaki sık iğnemi atlıyorum. Sonrakine normal bir şekilde yapıyorum. Bir altına, yani şurada oluşturduğumuz modeller var. Bu modellerin yanına batıyoruz hemen. Bakın şu şekilde. Buraya atlıyorum. Şu kısma şöyle hemen altına, bakın şurada şu kısma uzun bir şekilde sık iğne oluşturuyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Bir tane atlıyorum. Normal sık iğne yaptıktan sonra bir altındaki boşluğa batarak sık iğne oluşturuyorum. Sıra sonuna geldim. Yine göstereyim. Şöyle bakın. Bir tane normal sık iğne yaptıktan sonra bir altına batarak uzun sık iğne oluşturdum. Bakın burada bir tane sık iğneyi atlayarak sonraki tam işaret olan yere de bir tane normal sık iğne yapıyoruz. Kenarlarda sürekli sık iğne denk gelmiş oluyor. Bir zincirle yine örgümü çeviriyorum. Burada yine bir sık iğne yaparak başlıyorum diğer sırama. Yine aynı şekilde bakın şurada alt noktaya batarak uzun sık iğne oluşturdum. Buraya atlıyorum. Sonraki sık iğneme yine aynı devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Yine siz kendi telefonunuzu ölçüsünü baz alabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta modelimizi uygulayalım. Daha sonra yine oradan devam edelim. Modelimin sonuna geldim. Şimdi bir tane normal sık iğne yapıp sonra altındaki noktaya batarak uzun sık iğne oluşturarak modelimizi uyguluyoruz. Son sık iğnemizi de yaparak bitirelim. Şimdi burada yine işaret olan kısma bir tane normal bir şekilde sık iğnemizi yapıp bir zincir çekerek bu şekilde örgümüzü tamamlıyoruz. Çantamızın bu kısmını da tamamlamış olduk. Uzunca bir ip bıraktım dikişini yapmak için. Şimdi yün iğnesi ile şu kısmı dikişini yapalım. Şöyle tam karşılıklı gelecek şekilde dikişini yapıyoruz. Çok fazla sıkmamakta fayda var. Buraya sıkarsak kötü bir görüntü oluşabilir. Çok fazla sıkmıyoruz. Gevşek bırakarak karşılıklı olarak iki parçayı da ekliyoruz. Dikiş kısmını tamamladım. Aynı şekilde diğer tarafı da diktim.
Öyle kapak kısmımızda kapatınca çantamız hemen hemen tamamlanmış oldu. Şimdi çantamızın kulp kısmını yapmaya başlayalım. Önce şöyle uzun bir ip bırakıyorum. Daha sonra dikişini yapmak için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi ikinci zincirime batıyorum. İlmeğimi çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Diğer birinci yaptığım zincirime de aynı şekilde çekerek şu şekilde tığımda 3 tane ilmek olmuş oldu. Bu 3 ilmeğimi bir kere de çekerek topluyorum. Şimdi şurada şu şekilde örgümü şöyle çeviriyorum. Şurada bakın, şurada 2 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle. Bu 2 ilmeğimi bir kere de alıyorum ve normal bir sık iğne yapmış oluyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Bakın. Şurada 2 tane ilmeğimiz olacak. 2 ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle. Bakın çevirdiğimizde 2 tane şurada ilmeklerimizi göreceğiz. Bu arada şu tığda olan ipi de çok fazla sıkmayalım. Biraz gevşek bırakalım. Örgümüzü de sıkı yapmayalım. Şu şekilde çekerek 2 ilmeğimi bir kere de çekiyorum. Bakın çeviriyorum. Şöyle şurada 2 tane ilmeğimden geçirerek şu şekilde çekiyorum. Bakın. Zaten örgüyü çevirdiğimizde 2 tane burada ilmeklerimiz belli oluyor. Bu şekilde kulp kısmımızı yapacağız. Bakın şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Çevirdiğimizde de yine aynı şekilde. Bakın. Kulp kısmını istediğiniz uzunlukta, ne kadar uzun isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu telefon çantalarında yaklaşık olarak 100 santim, 110 santim, 120 o şekilde olabilir. Ben de şimdi yaklaşık 110 santim kadar yapayım kulpumuzu. Sonra tekrar oradan devam edelim. Kulp yapımını tamamladım. Bu şekilde yaklaşık olarak 110 santim kadar uzunluğunda oldu. Siz dilerseniz dediğim gibi 120 santim de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi kulplarımızı çantamızın şu iç kısımlarından dikişlerini sağlayalım. Şu şekilde şu kısımlardan dikelim. Kulp kısımlarını da dikerek çantamın yapımını tamamlamış oldum. Kapak kısmına şöyle çıt çıt taktım. Üst kısmına ise küçük bir etiket dikerek bu şekilde hoş bir görüntü olmuş oldu. Çantamın ölçülerine bakalım hemen. Boyu yaklaşık olarak 19 santim. Eni ise 13 santim kadar eni oldu. Sizler de bu şekilde renk renk çantalar yapabilirsiniz. Çok pratik, kullanışlı telefon çantaları elde edebilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.